Churchill Meydanı, bak gördüğün gibi tramvay falan var. Burada mesela bir tanesi yapmış. Evet. Oturan takılan tipler var. Onlardan var işte. Bak burada mesela bir tanesi yürüyor işte. Gördüğünüz. Özellikle merkezi yerlerde. Gençler herkese selamlar. Bugün Edmonton downtown'dayız. Şöyle bir yerdeyiz. Burası çok merkezi bir yer. Arkadaşlar bu videoda sizlerle Edmonton downtown'ı dolaşacağız. Bisikletteyim yine. Her zamanki gibi. Edmonton downtown'ı göstereceğim. Downtown'da yaşanılabilir mi? Sizlerle onu konuşacağız. Downtown güvenliği mi onu konuşacağız. Ve etraftaki evsizlerin sorunlarını göstereceğim sizlere. Evsizlerin işte ne kadar güvenli olmadığını falan göstermek istiyorum. Ondan dolayı takipte kalın. Videoları da izlemeye devam edin. Lütfen abone olun. Şimdi başlıyoruz. Gözlüğü taktım arkadaşlar çünkü bazen her videoda belirtmek istiyorum. Çünkü hoşuma gitmiyor çok fazla. Gözümün önü çok fazla bu işte uçan şeyler var. Polenler falan onlardan geliyor. Bir de aynı zamanda işte bazen toz falan kaçıyor. Ondan dolayı gözlük takıyorum. Bir de maalesef işte güneş var. Neyse şu anda Edmonton downtown'dayız. Downtown bölgesini size göstereceğim. Aslında Edmonton işte downtown bölgesi güvenli mi? Burası yaşanılabilir mi? Downtown bölgesinde işte neden çok fazla insan yaşamıyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. İşte evsiz falan görürsek de ki görürüz kesinlikle zaten. Onları görürsek de biraz onlardan size göstermek istiyorum. Çünkü onlarla burası çok fazla güvenli değil. Genelde işte hırsızlık yapan oluyor. Size salça olabilen oluyor. İşte saldıran oluyor falan gibisinden. Onları göstereceğim sizlere. Mesela yayalara geç bakayım, ne bekliyorsun? Neyse bu şekilde şimdi videoya başlayalım arkadaşlar. Mesela Edmonton bölgesinde kesinlikle ben otobüs falan kullanmam. Çünkü genelde otobüslerde işte evsizler falan olur. Çok fazla güvenli değil. Bu videoyu özellikle yürüyerek değil de bisikletle çekiyorum. Çünkü adamlar abi saldırabiliyor ya. Bazen uyuşturucu etkisinde falan oluyor. Yani çok fazla güvenli değil. Edmonton downtown bölgesinde de bundan dolayı insanlar çok fazla yaşamıyor. Aslında downtown bölgesi. Mesela biz merkez dediğimiz zaman merkez deyince bir hoşumuza gider değil mi yani? Merkez deyince hoşumuza gider. Orada yaşamak isteriz. Merkez güzeldir falan ama Kanada, Amerika'da bölgesinde arkadaşlar merkezler çok fazla güzel olmuyor. Genelde maalesef evsizler oluyor bu bölgelerde. Ama fiyatlar mesela uzak bölgelere nazaran buralarda daha ucuz olabiliyor. Şimdi geçenlerde sizlerle konuştuğum gibi Kanada deyince aklımıza mesela güvenli bir ülkeymiş gibi geliyor değil mi? Ama işte Edmonton downtown bölgesi maalesef çok fazla güvenli sayılmaz. Hatta sizler için özellikle böyle bazı sorunlu bölgeleri falan evet. Sorunlu bazı bölgelere gitmek istiyorum ki sizler de bunu göresiniz. Sizlerle biraz paylaşmak istiyorum bunu. Ki Kanada gibi işte Amerika gibi ülkelere gittiğinizde özellikle merkezi yerlerde ev tutmamaya çalışın. Çünkü çok fazla maalesef. Bak mesela gördün mü karşıdakini. Maalesef sorunlu olabiliyor. Edmonton'da yani downtown'da yaşamanın maliyeti arkadaşlar uzak bölgelere nazaran biraz daha ucuz olabiliyor. Mesela buralarda rezidanslarda $1000, $1200, $1300 falan ev bulabilirsiniz. Evet, $1500 falan. Ama dediğim gibi çok fazla güvenli olmuyor. Bunu da ben size tavsiye etmem. Biraz downtown bölgesini gezelim. Mesela burası Churchill Meydanı. Bak gördüğün gibi tramvay falan var. Bugün bu arada burası cumartesi arkadaşlar. Cumartesi günü burada. Burada genelde işte yılbaşlarında burada falan toplanırlar. İşte gösteri falan yaparlar. Ama onun dışında buraya ben hiçbir zaman kalabalık görmedim. Çünkü olmaz abi. Yani çok fazla evsiz var. Ve maalesef devlet de bunlarla ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Mesela bak örneklerde ben size buralarda göstereceğim işte. Mesela bak geliyor. Bak burada mesela bir tanesi yürüyor işte. Gördüğünüz. Onun dışında işte bak şu sol tarafta işte oturan takılan tipler var. Onlardan var işte. Maalesef gördüğün gibi işte çete gibi takılıyorlar oralarda. 5 kişi, 10 kişi gibi. Bir şey desen problem maalesef yaşayabilirsin. Adam bir de gözlük takıyor işte suratını gizliyor filan.
buralarda gezdiğin zaman maalesef mesela burada da bir amca var. Kendi kendine bir şeyler diyor. Yine burada gördüğün burada mesela bir tanesi yatmış. Yine buralar en normal bölgelerden. Çünkü ileriye kadar gittiğimizde asıl problemin oralarda olduğunu göreceksiniz. Çünkü bunlar yine en normal olanlar. Bu arada arkadaşlar hava güzel. Ondan dolayı bunlar dağılıyorlar işte. Şehrin her yerinde olabiliyorlar zaten. Mıntın yani şehri aslında downtown ve çevresini en çok kirletenler de işte bunlar oluyor. Genelde bunlardan dolayı işte problem çıkıyor. Hırsızlık artıyor. İşte kirlilik artıyor vesaire diyebiliriz. Bak burada mesela gördüğün gibi polis arabaları falan hazırda bekliyor. Burada zaten mahkeme salonu mu ne vardı onu hatırlamıyorum. Şu sol taraf neydi? Ya şurada polis merkezi var ya da mahkeme salonu olabilir. Hatırlamadım. Yani gördüğün daha demin gösterdiğim yer, Churchill Square dediğim yer. Orası hemen yani en böyle downtown'un en böyle merkezi işte. Hemen şimdi arka taraflarını göstereyim sizlere. Bak gördüğün gibi hemen bir sessizlik ortaya çıktı. Bak görüyor musun? Etrafta kimse yok. Yürüyen yok, eden yok. Bak hiç kimse yok. Çünkü insanlar buralara gelmez, korkarlar. Gördüğün gibi dükkanlar falan hepsi de kapalı. En fazla işte göreceklerin bak mesela orada da 2 tanesi geziyor. Genelde evsizlerde bisikletler falan olur çünkü onları genelde çalıyorlar. Onlarla da dolaşırken işte bir şeyler arıyorlar genelde. Çalınabilecek vesaire bir şey var mıdır diye. Onları ararlar.